Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ne videosu çekiyoruz? Başlıktan da birazcık anlayacağınız üzere Kur'an'ın psikolojik yorumlaması serisine başladık. Bugün Fatiha suresini yorumlayacağız. Ve böyle ayet ayet Ama giderek aslında psikolojik olarak evet, yanlış anlaşılmasın. Hani hı biz hı, İslam alemi değiliz. Yani evet, İslami kesin, bilgilerimiz şöyle top seviyede, tabii şu ki. seviyede diye bir yanılgıya kapılmasın. Hani onu bilerek izlemenizi Evet, özellikle öneriyoruz. Bu psikolojik olarak yorumlama. Hani evet, ne anlatıyor olabilir psikolojik olarak? aynen. Bunun konuşulması biraz daha çok. Tabii direkt Kur'an'ın psikolojik incelemesi. Hangi ayet hangi şeye işaret eder ve bizim ruhumuza iyi gelen neler söyler? Fatiha suresinin anlamı, aslında Fatiha'nın anlamı açan demek. Ve bu açan kelimesi hem Kur'an'ın başlangıç ayeti, yani başlangıç suresi olduğu manasında açan, hem de aslında birçok açan manasına gelen, işte insanın ruhunun derinliklerini açan ve mesela bir diğer anlamı, yani bir diğer ismi bu surenin Es-Şifa, yani şifa içinde okunan bir sure aslında bu. Sureyi çalışırken Besmele ile başlanmayı hatırlarken tekrar aklıma şu geldi. Besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir ya. Surelere başlarken ya da herhangi bir şey başlarken, işte yemek yemeye başlarken, bir işe başlarken Müslümanlar hep bu Besmele ile başlarlar ve aslında içinde şu vardır. Ben Rahman ve Rahim olan bir yaratıcıya inanıyorum ve onun ismiyle her şeye başlıyorum. Yani bunu şey gibi anlatmak istiyorum birazcık. Bazen böyle dizilerde, filmlerde şey görürüz. Hatırlar mısınız? Mesela babasından annesinden falan birinden kalan bir kolyesi vardır. Bir işe başlarken şey de işte bunu hep yanımda taşıyorum. Bana güven veriyor. İşte hep ona dokunuyorum. Mesela yani sürekli burada yanında olan, seninle birlikte olduğunu bildiğin bir yaratıcının varlığını kendine hatırlatıyorsun. Ve burada Rahman ve Rahim isminin kullanılması da, Allah'ın bu isimlerinin seçilmesi de çok güzel bir mana. Çünkü merhamet isimleri, yani merhameti içeren isimleri seçilmiş. Yani bu da bana şey gibi hatırlatıyor. Küçüksün ve annen veya babanla bir yere gitmişsin veya bir şeye başlayacaksın. Annen veya babanla, yani sana merhamet eden, senin her zaman yanında olan ve sen bir hata yaptığında bunu merhametle karşılayabilecek biriylesin. Yani işte ben işte kayacağım, bana baksana der ya bir çocuk, Yani onun gibi. aslında hiç bir yalnız değilsin. Hiçbir zaman net bir belirsizlik yok. Evet, Hayatının belirli bir kısmı net ve yalnız değilsin. Hani netlik var, güven var. evet, Güven ve netlik evet. temelli aslında birazcık daha. Ve bu da kaygıdan birazcık uzaklaştıran bir şey oluyor çoğu zaman. Evet. Gibi bir. Yani benim yanımda şu an bana merhamet eden bir yaratıcı var ve ben onunla bu işime Hı başlıyorum. hı. İlk ayetimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani hamd alemlerin Rabbi Allah'ınadır. Allah'a mahsustur. Allah'a Evet. mahsus. Buradaki dış dünyadan herhangi bir şeye bel bağlama. Onlar övülmesi, yüceltilmesi gereken şeyler Hı değildir. hı. Yani sen e, gidip birinin ne kadar pahalı arabası olduğunu övgü meselesi olarak düşünüyor olabilirsin ama hayır. Bu bir övgü değil. Sen birinin ne kadar güzel olduğunu övgü meselesi olarak düşünüyor olabilirsin ama hayır, bu da değil. Hamd, yani övgü ve üstün niteliklere sahip olan, yani övülmesi gereken tek şey Allah'a aittir. Yani Allah'ı sadece üstün nitelik olarak kabul et. Geri kalan şeylere ne derler, tasallut etme. Yani bir şey olarak Minnet belirleme eyleme. onları. Evet. Yani bu da sana şey Yani veriyor rızkımı veren aslında. hüdadır, kula minnet Minnet eylemem. eylemem gibi. Genişleme ve bolluktan da Hı bahsetmiş. hı. Çünkü alemlerin Rabbi, yani Hmm, alemlerin Rabbi. Ben de gerçekten böyle mi diye düşündüğümde evet, tekrardan okudum ve hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Yani alem okurken öyle bir tonda bir okuma şeyi veriyormuş gibi. Alemlerin Rabbi. Demek ki başka alemler var. Çok geniş bir evren var. Çünkü insan psikolojik olarak bazen daralmış ve sıkışmış hisseder. Ferahlık, o bolluk, o evet. gevşemeden bahsetti. Ve gerçekten hani bir sistem var ve ben de o sistemin parçasıyım Evet. hissiyatı var. Hani alemlerin Rabbi gibi. Bu ferahlık ve genişleme bende geçti, yani psikolojik olarak böyle bir katkısı olabileceğine inandım, yani okuyanlar için ve buna inananlar için de. Araştırırken şunu da gördüm. Buradaki alemlerin Rabbindeki alemler diyor, sadece dış dünya alemi değil.
içsel dünyadaki alemlerinizin de Rabbi o. Bununla ilgili peki anlatmak istediğiniz bir şey var mı hocam? Diğer sıradakine geçeyim mi? Diğer sıradakine geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Aslında biz diğer surelere de baktık ama Fatiha ile de başlamak istedik Evet, bir giriş yandan. suresi. Şunu fark ettim. Meal üzerinden okuyarak da gidiyoruz. Hani biz de okumuş oluyoruz ve hani öncesinde inceleme fırsatı alıyoruz. Sonrasında araştırmalarla desteklemeye çalışıyoruz. Hani ne olabilir gibisinden. Fark ettiğim şeylerden bir tanesi, en azından bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten meali okurken de görüyorsunuz. Zaten bu da bilinen bir şey. Belirsizlikleri çok azaltıyor. Hani Evet. sizde de azaltıyor. Konuştuğunuzda siz de net konuşuyorsunuz. Çünkü yüklem düzeyi olarak mesela hepsi Rahim'dir, Allah'ıdır. Hani gibi konuştuk. Siz de kendinizden emin ve net birine dönüştüğünüz için aslında belirsizlikler azaldığı için birazcık daha kendinize güvenen bir kişiye doğru yani gitmeye meyil ediyorsunuz. Hani o yazılım tarzından dolayı bile aslında böyle bir faydası olduğunu söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Diğer ayete geçeyim mi? Tabii ki de. Er-Rahman-er-Rahim. Hı hı. Yani Rahmandır ve Rahim'dir. Yani Evet. başlangıçta Bismillahirrahmanirrahim diye zaten başlıyoruz. Bir de surenin içinde tekrardan hatırlatıyor. O hal sana diyor ki sen merhamet gösterecek ya sana. Affedilirsin bir şey yaptığında da. Hani merhamet gösterecek sana, yumuşak davranacak, şefkati var. Arkadaş Hatırlatıyor. ortamındaymış gibi düştüm. Mesela diyelim ki üçüncü bir arkadaşımız var. Diyelim ki sana yamuk yapmış. Ben şey dedim. Kanka Gamze affedicidir ya. Evet. Rahmandır, Mesela. anladın mı? Hem Evet. aslında ona söylüyorum ama bunu ben de biliyorum. Hani diyorum ki Evet. hayatımda hangi hatayı hani bir arkadaşıma söylüyorum belki ama ben de senin hakkında buna inandığım için aslında ben de kendimi şefkate, böyle bir hata yaptığında beni destekleyecek, kucak açacak birinin olduğunu bildiğim için aslında kendime karşı da bir hani öz eleştirimi azaltıyorum. Şefkat alanımı açıyorum ve sana güveniyorum aslında. Aslında böyle bir rahatlık, böyle bir kolaylık Evet. sağlıyor. Genelde hata yaptığımızda bize ağır gelen şeylerden biri de affedilmeyeceğimiz ve bu hatanın bir ömür boyu bize suçluluk Leke olarak hissettireceğini kalacak. bilmek. Evet. Ama burada bir karşında yani İçim genişliyor kız konuştukça. ama burada bir yaratıcının sana merhametle yaklaşacak olduğunu bilmek ki burada Rahman ve Rahim farklı farklı anlamlara Evet. gelen merhameti temsil ediyor. Danışmanlık ortamında bile bunu görüyoruz ya bazen. Hani danışan hani anlattıkça yaptığı şeyin aslında o kadar da kabul edilemez veya affedilemez bir şey olduğunu gördükçe rahatlıyor, gevşiyor ve hafifliyor, yükü azalıyor. Yani Evet. Maliki Yevmiddin. Bunu ben okurken o kadar bir yandan da manası çok hoşuma gitti. Şimdi buradan ceza gününün sahibidir diyor. Yani aslında ahirete, işte kıyamet gününe ve o günün bütün hesapların görüleceği güne işaret ediyor. Ama arka planında bana şunu düşündürttü. Psikolojide önemli olan şey farkındalıklı yaşamdır ya, insana ulaştırmak istediğimiz şey aslında bu işte danışma oturumlarının her şeyin amacı farkındalıklı yaşam. Yani eylemlerinin farkında ol, davranışlarının farkında ol, neyi neden yaptığını gör. Aslında sana ceza gününü yani bir hesap gününün olduğunu, o gün iyiliklerin ödüllendirileceğini, kötülüklerin de cezalandıracağını, kaba tabirle söylüyorum burayı da. Böyle bir gün olduğunu söyleyerek sana diyor ki hani eylemlerini farkındalıklı yap. Fark ederek yaşa. böyle hiçbir problem yok diyor ya. Bu da aslında öyle bir rahatlık ve güvenlik sağlıyor. Yani yaptıklarından sorumluyum. Kimisi cezalandırılacak, kimisi ödüllendirilecek. Ben sadece o ceza gününe inanıyorum gibi bir durumda oluyor. Çok güzel bir yere değindin. Yani hem farkındalık hem sorumluluk. Sorumlusun bak eylemlerinde. Var ya bazen deriz ya danışmanlık ortamında da bazı şeyleri affedin ve kabul edin hayatta. Hani Hı hı. size geçmişte yamuk yapan kişileri affedin ama hani öyle sıradan bir affetmekten bahsetmeyiz aslında. Hani o cezasını bir şekilde bulur veya yaşar Evet. hani ve hani kendi iyiliğin için affet. Kendine Evet. bunu yük taşıma. Affet ki rahat hani artık o senin hayatını kontrol etmesin, müdahale Evet. etmesin. Eğer böyle bir ayet olmasaydı belki kişi de o hakkı kendi gütmeye çalışacaktı. Onu hep cezalandırmayı nasıl hani hep bir öfke, hep bir kindarlık. Çok Aslında güzel. bu Evet. öfkeyi, o kindarlığı da birazcık o duygusal manada boşaltmak için Kesinlikle. güzel bir inanç yöntemi Kesinlikle. olduğunu söyleyeyim. Başka bir şey var mı Yok, hocam? Sıradaki geçelim. ayete geçiyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Dediğim gibi tecvidli okumuyorum. Düz okuyorum. Yazmayın alta. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Yani yalnız sana kulluk ederiz diyor burada. Bu çok sevdiğim Bu bir benim, ayet evet, oldu bu arada. Çok benim da çok psikolojik sevdiğim bir olarak çok ayet. bilgi Benim içeren de. bir ayetmiş gerçekten. Bu benim için Ya yüzü parlıyor kızın Ya ya, ben- böyle mutlulandı. Böyle ruhu şenlendi. ben bu ayete bayılıyorum çünkü benim için İslamiyet'in güzel olan yanlarından biri de nedir biliyor musun? Bir Allah inancının olmasının güzel olan yanlarından biri özgürleştirici bir inanç bu. Sana diyor ki
Yalnız ona ibadet, yani yalnız sana kulluk eder, yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden medet umarız. Yani başkasıyla bir ilişkimiz yok. Yani diyor ki dışarıya medet, dışarıdan medet umma. Kimseye kölelik etme. Kimsenin beklentilerini karşılamak zorunda hissetme. Yalnız bana ibadet et, bana kulluk et, benden medet um. Bu kadar. Yani o kadar özgürleştirici gibi. Hiç kimseye medet ummak zorunda değilsin, hiç kimseden. Onay Sadece beklemek durumunda evet, değilsin. hiç kimsenin kölesi, hiç kimseye boyun eğmek zorunda değilsin. Hani hep olur Ben ya. Allah'tan başkasına boyun eğmem Evet denir ya. veya sadece Allah'tan korkarım. Evet, ben sadece Allah'tan Mertlik korkarım. Bu sağlar, kadar. kendinden eminlik sağlar, kendine Kesinlikle. güven sağlar. Kesinlikle. Ve hani Allah bilir. Hani Allah Evet. bana yolumu düzeltir. Hani sana mı bağlı kalacağım? Hani sen mi bana Evet, hani şey evet. verirsin, bereket, Rızık. rızık veren sen misin? Aynen, sen değilsin. Sen mi Yalnız bana veriyorsun Allah. bana? Allah veriyorsun. Ve hani şeyde Çok de böyledir hani bazen rahatlatıcı. hani filmlere çok konu olmuştur. Hani çocuk olacaktı. Çocuk yapmaya hazır Hı değildir hı. aile. O rızkını Allah verir. Hani böyle bir Evet, güvence de evet. veriyor olma. Hani kimseye minnet elemeyiz. Evet. Aç kalmayız. Açıkta kalmayız. Aslında kişiye direnç, irade, Evet. kuvvet de katan bir şey oluyor. Ki bunun ihtiyacını çoğu zaman görüyoruz. Hani o sürdürülebilirlik aslında dayanıklılık, hani esneklik, psikolojileri çok psikolojik dayanıklılık diye hani iyi oluş sürekli diye bir kavram vardır. Bu ayet de aslında birazcık buna e, etki ediyor diyebiliriz. Özellikle onay, başkalarından onay beklemeye gerek yok. Bekleme. Ve aslında hayır diyebilmek konusunda da eğer inancınız bu yöndeyse destek ve katkı sağlayabilecek bir ayet olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Durum da vardır. Böyle bir inanca sahip olduğunda aslında daha az kontrol edilebilir. Üzerine daha Evet. baskı Evet. az uygulanabilecek bir hale geliyorsun ve daha az kaygılanıyorsun ve bu da kriz anlarında böyle olağanüstü durumlarda senin daha net görebiliyor olmanı sağlıyor. Çünkü bazen hayat veya çevrenizdeki insanlar kafanızı karıştırabilir. Hani manipülatif insanlar diyoruz. Böyle insanlar vardır, bunu yapmaya meyil edebilir ama bu sizi koruyan bir ayet oluyor Evet. ve hatırladıkça aslında güç bulabileceğiniz bir ayet. Hatırlıyorum onu da bu şey diyeceğim. Keşke bu zamana kadar bize böyle anlatılmış olsaydı bir şeyler Evet. biliyor musun? Hani Evet. başka bilimlerle de desteklenip hani belki derslerde falan çünkü şu an o kadar çok yükseliyorum ki hani bir psikolojik danışman olmanın etkisiyle zaten her zaman seninle dinlerin psikoloji boyutları üzerine konuşmaya çalışıyorduk. Ama böyle baktığın zaman o temeli gördüğün zaman insan bir şeylere daha çok inanası geliyor. Evet. Bir şeyleri daha çok sahiplenesi ve koruyası ve ait de hissetmeye başlıyor. Gerçekten benim yararıma, faydama ve öyle yani. Ki ilerleyen bölümlerde, ilerleyen Bakara videolarda, suresi. evet, ilerleyen videolarda Kur'an'ın çok daha çeşitli ayetlerine giderken Allah'ın orada sıklıkla dünyayı gezin, araştırın, tefekkür edin. Başka ilimleri de bir şeyleri de öğrenin. Yani işte jeolojiden bahseder Kur'an'da birçok alandan örnek getirir. Ve sana aslında bu pencerelerden de bakman gerektiğini. Dün mesela yine Bakara suresiyle ilgili tabii oraya gelince tekrar belki bunu Evet, ona konuşuruz da ama hazırlanıyoruz. mesela Bakara suresinde dün yine okurken sana dedim ya işte orada diyor ki bak bir sivrisinekten Spoiler verme, bile spoiler ver. spoiler vereceğim, merak Spoiler edin verme. ileriki Sonraki bölümleri de. bölümleri şey yapma. İşte Daha o aynen. bölümlere gelmemiş olan arkadaşlarımız olabilir lütfen. İli- Meali okurken tekrardan fark ettim. Arkasında yani okurken çok psikolojik etkiler de var. Sadece okumak bile bence rahatlatıyor. Çünkü o özne yüklem ilişkisinden bile kişiye Evet. böyle bir hitabet başkasına anlatıyormuş gibi hissettiriyor. Sanki her şeye şahit oluyormuş gibi hissettiriyor. Yani en azından bir şans verin, şans tanıyın derim. Çünkü gerçekten o ferahlamayı veya genişlemeyi yaşayabileceğinizi Evet. düşünüyorum. Ama öyle hani 5-10 ayet okudum bir şey olmadı gibi düşünmeyin. Bence en Evet. az bir 100 ayet okumaya çalışın. O 100 ayetten sonra ben şimdi bunu okudum ama şu anda ne hissediyorum? Bende bir değişim yarattı mı diye bir düşünün isterim. Bunu dini boyutta yapmak durumunda değilsiniz. Ben insani olarak eğer psikolojinizi önemsiyorsanız bir öneri olarak bahsedebilirim. Kesinlikle. İhtine sıratel müstakim. Yani bizi doğru yola ilet. Ben bu benim fikrim değil bu arada. Bunu bir videoda duymuştum. Diyor ki mesela burada şey demiyor. Beni doğru yola ilet demiyor. Bizi doğru yola ilet. Yani burada bir toplumsal bir şey var. Da psikolojiden hani kişi yalnız hisseder bazen. Evet. Hani sadece kendi başına gelmiş gibi kötülüklerin, olumsuzlukların, yanlışlıkların, günahların. Ama dediğim gibi burada bizi diyor olması farkındayım. Şu an sadece ben Evet. değilim. Başka kullar da Evet. bazı benzer şeyleri Kesinlikle. yaşıyor. İnsanların mesela bu çağda çoğunlukla mesela bize yayınlarda da sorduğu şey hayatına anlam istiyor. Bu hayatın anlamı ne? Diyor mesela gelip. Doğru yola iletilmek. Doğru yolda olmak. Sırat-ı müstakim. Doğru yol. Sırat. O müstakim yolda olmak. Ve şöyle bir durum da var. Çaresizlik hissiyatından da birazcık kişiyi alıkoymuş oluyor. Çünkü doğru yola ile. Demek ki doğru bir yol var ve bir çözüm yolu var. Bir şansım daha var Evet. hissiyatı da yaratabildiğini Evet. söyleyebiliriz kişiye. Devam edelim. Devamı da sıratel lezine
Enamte aleyhim gayrıl mağdubi aleyhim veleddâlin ve amin. Hani bizi kendine nimet verdiklerinin yoluna ilet, sapmışların ve gazaba uğramışların yoluna değil Evet. diye de bitiriyor. Burada da ben yine okurken şunları fark ettim. Burada yine Neleri fark ettin bizi hocam? doğru yola ilet ve diyor ki kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Yani birileri Bir sınıf var aslında. Beni o sınıfa koy. evet, Ben bir yere ait toplumsal bir olmak istiyorum. aidiyet veriyor ve hissi de veriyor. Demek ki birileri bunu yapmış. Yani birileri doğru yola iletilebilmiş ve onlar nimetle sonuçlanmış. İyi bir yolda olanlar var. Hani değil bu. Başarılmayacak bir şey değil. Bir şey o aidiyet hissiyeti ve hani mealde de bunu görüyor olmak çok güzel bir Evet. durum ya. Ait hissetmek istiyor. Günümüzde yaşadığımız psikolojik durumların en büyük bariz örneği de bu. Önceden aileler bunu giderirdi. O çekirdek ailelere sadece ait Evet. hissettiğiniz zaman gününüzü geçirip aylarınızı, yıllarınızı geçirir. Ama artık insanlar o aileye de artık ait hissedemediği için hiçbir yere ait olmuyor Evet. ve şöyle düşünün. Bir dükkana giriyorsunuz. Bir eşya var ama öyle bir eşya ki nereye koysan abesle iştigal kaçıyor. Yani o eşya ortada kalır. Ortada kalanın da hali haramdır. Yani öyle bir durum Evet. vardır. Aidiyet çok önemli bir duygu. Ve ben şunu da sormak istiyorum. Düşünün bunu istiyorsanız arkadaşlar. Şu anda nelere ait hissediyorum? Neye ait hissediyorum? Hiç düşünmemiş olabilirsiniz bu zamana kadar ve aklınızdan çıkmış olabilir. Bunu hatırlıyor olmak bence güzel. Neye ait hissediyorum veya neye ait olmak isterim? Çünkü kişi bazen vücuduna da ait hissetmediği zaman vücudunda değişimler yapmak istiyor. Bazen sağlıksız boyutlara gidebiliyor. Yani yaşayanlar bilir bunu. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Bir selam göndermek istiyorum. Bana ilk Kur'an mealini okutan Salih Hocam vardı. Lise yıllarında da müdür yardımcısıydı. Salih Hocama buradan selamlar yollamak istiyorum ve onun sözünü kullanmak istiyorum. Allah hepinizi affetsin. Allah sizi ıslah etsin. Bunu çok sık söylerdi. Amin. Gülerdik biz de. Öyle bir hatırlatma olmuş olsun. Teşekkür ederim ben bu arada kendi adıma. Güzel Ben bir de. seri olacağına Allah'a emanet inanıyorum. olun. Evet, Allah'a emanet Allah'a olun. emanet olun. Bir Fatihanızı alırız bize de. Kendinize de okuyun. Umarım seversiniz, Umarım beğenirsiniz. faydalı olmuştur. Umarım Evet. ayetin adı, yani surenin adı gibi şifa olur Evet ve yüreklere, görüşlerinizi de kalplere. bekliyoruz. Hani dediğimiz gibi biz dini alim değiliz, biz psikolojik danışmanız. Evet. Böyle incelediğimizi unutmayın. Eksik kaldığımız noktalarda da hani hocam şu açıdan da bakılabilirdi aslında, şu açıdan da güzel bir açı derseniz bence bu eseri güzelleştirmiş oluruz. Güzel bir şey ortaya çıkar. Evet. Yorumlarınızı, sağlıklı yorumlarınızı bekliyorum. Altını çizerek söylüyorum, sağlıklı yorumlar olsun. Evet. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah selamet versin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.